Başlayalım değil mi üstadım? Evet arkadaşlar merhaba. Benim adım Oğuz Elbaş. Müzik tarihi araştırıyorum ve yazıyorum. Çeşitli kitaplar da yazdım. Yazmaya da devam ediyorum. Bazıları basıldı, bazıları basılmak üzere. Böylelikle müzik tarihimizi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu tür söyleşiler yapıyoruz, konferanslar veriyoruz. Çeşitli projeler yapıyoruz ve bu toprağın müzikal derinliğini bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sizlerle bir söyleşi yapacağız birlikte. Hepinizden ricam şu, bunu bir adam, ukala bir herif çıkmış bir şeyler anlatıyor gibi algılamayın da şöyle algılayın, birlikte sohbet edelim. Her an, her dakika bir soru sorabilirsiniz. Şu neydi, bu neydi filan, çok basit de olabilir. Kendinizi lütfen şey yapmayın. Mutlaka anlayarak geçelim konuyu. Ben çok zor şeyler anlatmayacağım, çok basit. Her şey çok basit. Yani büyük bir konservatuvar eğitimi almayacaksınız. Tarihsel bir süreci anlamaya çalışacağız. Onun için şey yapalım. Karşılıklı konuşarak, diyalog kurarak anlaşırsak daha derinlikli bir çalışma, daha anlaşılır bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şimdi müzik tarihimizin yaklaşık 12 bin yıl öncesine gideceğiz. Niye daha önce 13 değil, 14, 15, 16 değil? Yani çünkü o tarih Neolitik çağın başladığı tarih. Şimdi isterseniz şöyle bir Paleolitik'e gelelim. Bu işte bu çağ insanlığın böyle bir çağda başlıyor insanlık tarihi. Yani mağaralarda yaşıyor, Hababam geziyor, avcı toplayıcı, av yaparak geçiniyor, karnını doyuruyor, oradan oraya gidiyor, oradan oraya, göçebe bir hayat sürüyor. Tabii bu döneminde ilgili elimizde çok az belge var, Anadolu için pek yok. Bazen basında duyarsınız, şey derler, işte 50 bin yıllık kaval bulundu. 30 bin yıllık kaval bulundu. Polonya'da işte 40 bin yıllık filan. Bu genellikle 30-40 bin için doğrudur da daha eski 50-60'lar için mümkün gözükmüyor. Çünkü insanoğlunun el becerisi, bir şeyleri üretiyor olma noktası o sıralara denk geliyor. 40-42 binlerde filan bunları olumlayabiliyoruz. O dönemde bazı kaval parçaları filan gözüküyor. Anadolu'da henüz daha Paleolitik çağda bir müzikle ilgili bir değer bulamadık. Anadolu'nun bu toprakların müzikal değerleri olduğunu düşündüğümüz ses çıkaran nesneler Neolitik çağa kadar gelebiliyor. Daha öncesi yok. O zaman Neolitik çağa gelelim. Şimdi Neolitik çağ Anadolu için çok önemli. Hatta bütün dünya için çok önemli. Niye önemli? Şimdi o demin gördüğümüz çağdan bambaşka bir çağa geçiş yapıyor insanoğlu. Yerleşik düzene geçiyor. İlk ilkel köy sistemleri oluşuyor. Şurada benim bir PowerPoint'im vardı. Onu bir elime alayım. Ve ilk kez buralarda tarım yapıyor. Buralarda hayvancılık yapıyor. Büyükbaş, küçükbaş hayvanları evcilleştiriyor. Neolitik. Bakın gördüğünüz gibi şurada tarım yapıyor. Aynı şekilde. Evler kapıları yanlarda değil görüyorsunuz evlerin. Üstten, şuradan giriyorlar. Tavandan giriyorlar. Bunun birçok nedeni olabilir o zamanki çözümlemeleri. İşte hep birlikte şöyle bir ilkel köy sisteminde bu bir illüstrasyon, yani tahmin ediliyor böyle olduğu. Ve birlikte yaşama başlıyorlar. Bu Anadolu'da
dünyada ilk kez Anadolu'da gerçekleşiyor. Şimdi bu çok ilginç bir noktadır. Ben bunun üzerinde çok dururum. Şu hayat, yani dünyada yerleşik düzene geçmek şu anlama geliyor. Uygarlığın başladığı dönem. Bilimin, ilmin, uygarlığın başladığı noktadır Neolitik çağ. Bundan sonra, her şey bundan sonra başlıyor. Ondan önce yok. Binlerce, yüz binlerce yıl insanlar çeşitli biçimlerde yaşamışlar ama Neolitikle başlayan süreç insanoğlunu uzay çağına getiriyor. Son 12 bin yılda, milyon yılda bir şey yapamayan insanoğlu 12 bin yılda uzay çağına geliyor. Onun için Neolitik çağ çok önemli. Bir başka ifadeyle şöyle söyleyebiliriz. Anadolu dünyada ilk kez yerleşik düzene geçerek, Anadolu insanı yerleşik düzene geçerek dünyada uygarlığın başladığı bir çağı ortaya çıkarıyor. Bu maalesef tarafımızdan ve Türk toplumu olarak pek bilmediğimiz bir konu. Bunu İsviçreli yapmış olaydı, şimdi hepimiz İsviçre diyebilirdik. Nedense Türkiye demekte çok zorlanıyoruz. Böyle bir ikilem de mevcut. Ama maalesef demek durumundayım. Yani dünyada ilk kez uygarlığın başladığı yer Anadolu toprakları. Burada birçok Neolitik kent var. Bir tanesi de Konya'da, Çatalhöyük. Gidin mutlaka görün o Çatalhöyük'ü. Bunlar Neolitik yerleşkeler. Bize çok şey anlatıyorlar, çok şey ifade ediyorlar. Evet, şimdi geldik, yine bakın burada hayvancılık var. Şurada işte evlerine giriyorlar tavanlardan. Tavandan eve giriş. Evde boğa başları var. Süs bunlar. Evin içi. Şurada bir seki var. Bunun içinde genellikle bunların bu sedir gibi kullandıkları bunların altında mezar bulunuyor. Demek ki kendi ölülerini buraya gömüyorlar. Kendi evlerinin içine. Böyle bir yaşam sistemleri var. Bu süreçte müzik ve dansın var olduğunu belgelerden anlıyoruz. Şimdi bütün bu süreçte müzik ve dansı, her şeyi size belgeleriyle göstereceğim. Belgesi olmayan hiçbir şey de söylemeyeceğim. Şimdi bunlar şu leopar derili dansçılar hem dans ediyorlar hem bir ritüeli yerine getiriyorlar. Çünkü onlar için en önemli şey avlarının mutlaka çok verimli olması. Eğer iyi bir av yapamazlarsa aç kalıyorlar. Gerçi Neolitik'te kendi artık avcı toplayıcılıktan çıkıyor, üreten ve biriktiren bir formasyona dönüyor. İşte kültür de böyle başlıyor. Daha önce bir kültürden söz edemeyiz. Neolitik'le başlayan bir süreçtir bence. Çünkü birikiyor. Deneyler yapıyor, denemeler yapıyor. Bunu böyle şunu ekersem, işte su vermezsem bu ölüyor, demek ki su vermem. Güneşi görmesi lazım. İşte benzeri bir takım deneyler yaparak, birikimler sağlayarak, giderek, geliştirerek süreç zaten bu 10 bin yıllık süreçte nereden nereye geldiğini burada film şeridi gibi izleyeceğiz. Efendim, ilk dans figürlerini, ki bunların hepsi mistiktir. Yani bunların hepsi bir takım ritüelleri anlatır. Bunlar çok bir tür tapınmadır, bir tür ibadettir bu dansların hepsi. Bu Trişin Hakkari'de bir duvarda dansçıları görüyoruz. Yine bir taş kasenin üstünde Nevali Çöre'de bir dansçı grup yer alıyor. Devam edelim. Yine bir çömlek. Bir de Neolitik'te çömlekçilik de var. 7000'lerden sonra çömlekçilik başlıyor. Keramik çağı. Çömlek öncesi, çömlek sonrası diye de ayırıyor arkeologlar. O döneme denk gelen bir dans grubu daha var.
o demin bahsettiğimiz Çatalhöyük'teki duvar resimleri, Melart'ın duvar resimleridir. Bu çok şeyi anlatıyor. Gördüğünüz gibi şurada bakın, şurada bir arkadaşın elinde davul olduğunu düşünüyor arkeologlar. Yine şurada var, şurada var. Bunlarla ses çıkarıyorlar çubuklarla. Bu hayvanları ürkütüyorlar. Bir tarafa sürüyorlar. Başka çubukları birbirine vurarak, işte o deflere falan vurarak ve avcıların olduğu yere sevk ediyorlar. Bakın avcılar da burada bekliyor ve bir tuzak kuruluyor gibi oluyor ve sonuçta verimli bir av elde edilmiş oluyor. O kış artık rahat edebiliyorlar. Avladıkları kim avlamışsa şu kuyruğu kesip arkasına takıyor. Bakın görüyor musunuz? Bazılarında bu 2'dir. Bu takdirde 2 boğa öldürmüş anlamına geliyor. Kariyer yapıyor böyle yani yüzbaşılıktan albaylığa filan böyle bir şey de var. Tabii bunlar hepsinde bu tür av sahnelerinde mutlaka ritüeller gerçekleştiriyorlar öncesinde ve süresinde. O şeyi verimli hale getirebilmek için kime neyi anlayamadılarsa onlara tapınıyorlar. Şimdi bu dönemde ki bu süreçte rastladığım çalgıları bakıyoruz. Bu bir kemiğin, koyunun omuz kemiği gibi kemiklerden üzerine çentik açılarak gördüğünüz gibi şu benim elim. Yaklaşık bu çalgılardan adlarına da raspa diyoruz. Bu çalgılardan yaklaşık 42-43 tane tespit ettim Anadolu'da. Ve dünyada bu kadar zengin başka hiçbir ülke yok. Onu söyleyeyim. Avrupa'da birkaç tane var ama kırık dökük bu kadar bizdeki kadar çeşitli ve şey değil. Yani çok büyük bir şey, sonunda bir idiofon bu. Yani kendi tınlar bir çalgı. Ve çıkaracağı sesi de tahmin ediyorsunuz. İşte bir cırıltı gibi. Şimdi dinleteceğim size. Ama özelliği şu, bu 12.000 yıllık bir çalgı. 12.000 yıl önce uhrevi bir sesle bir şey yapılması mümkün değil. Yine o döneme ait bir kaval parçası ve seramik döneme denk gelen derili vurmalılar da mevcut birkaç tane görebiliyoruz. Şimdi size şu benim çaldığım, ki bu çalgıların çoğunu ben çaldım. Benim elimde hazırda var olanları getirdim seslerini. Aslında hepsinin sesi var ama arşiv tarayıp onları ortaya çıkarmak epey bir zamanımı alıyor. Onun için onları beceremedim. Şimdi size bu çalparanın sesini dinletmeye çalışacağım. Umarım dinletiriz. Evet. Evet, bu çalgının sesi, bu çalgı 12.000 yıllık bir çalgının, 12.000 yıllık kemiğe ait bir ton, bir ses. Evet, bu yeterli. Fikrimiz oldu. Bununla bir tür ibadet ediyorlar. Bunları kullanarak danslar yapıyorlar. Bu sesleri çıkarıyorlar ve bir tür ibadet ediyor. Bunlar dinamik ve formel bir müzikal oluşumun ilk görünümleri böyle başlıyor. Kaval çok etkili tabii o dönemde. Fakat tabii 10.000 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve organik malzemeler çabuk yok oluyor doğada. Ve bu kadar gelmesi bile mucize, çoğu yok olmuş gitmiş tabii. Giderek çalgılar süreç yaklaştıkça günümüze daha çok çeşitleniyor ve renkleniyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Yine Neolitik, Kalkolik'te. Bu dönemi ben Kalkolik'in sonuna kadar, 3000'e kadar, eski Tunç'a kadar hepsini beraber incelemekte fayda görüyorum. Çok farklı değiller çünkü. Bir de yine kemikten, hayvan kemiğinden yapılmış, şurada bir deliği var. Bir şişenin üstüne üflersiniz ya,
bir ses çıkar. Şişeye şuradan üflersin. Onun gibi bir şey bu. Ve bir tür alarm gibi. Hani cam şişeye şöyle ses uzaklara gider. İşte onun gibi bir ses çıkıyor. Bunu biz çaldık. Bu Werner Bachmann. Bu dünyanın bir numaralı müzik arkeoloğudur bu beyefendi. Benim hocamdı. 7-8 sene onunla çalıştım. O da kendi çalıyor bunu. Çok da bunun kayıtlarını yapmıştık o zaman. Çok ilginç bir tiz ve uzaktan duyulan bir tür alarm gibi kullandıklarını, bir tehlike anında filan böyle bir şeyi kullandıklarını varsayıyoruz. Ve şu bir parça bu seramikten, ahşaptan, taştan olabilir. Boğa kükreten dedikleri deniyor arkeologlar, uzmanlar. Bizim geleneğimize baktığımız zaman benim çocukluğumda vardı. Biz bir sopayı bir ipe bağlar döndürürdük. Fırfırı denirdi ona. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama duyduğunuzu hiç zannetmiyorum. Yani biraz daha yaşı kamil olanlar daha bilebilirler. Efendim şöyle döndürülerek bir ses. Bunun da bir tür ritüellerde kullanıldığını varsayabiliyoruz. Evet, Neolitik Kalkolitiği bitiriyoruz. Devam ediyoruz. Geldik Tunç Çağı'na. Tunç Çağı adından da belli artık metalin kullanıldığı çağ. Taşın yerini bir önceki Neolitik'in bir diğer adı da cilalı taş anlamına da gelir. Daha önce yontma taştı. Sonra cilalı taş oldu. Ve giderek artık taşın yerini metali kullanmaya başlıyor. Ve dünyada ilk kez metali bu kadar iyi kullanan toplum yine bu topraklar. Ve dünyanın size en eski çalgılarını şimdi göstereceğim. Zillerini göstereceğim, pardon. Çalgılarını derken. Ve bu dönemde arsen bakır, arsen çinko, arsenik kullanılıyor. Zaman zaman da alaşımlarda gümüş de kullanıldığı oluyor. Bunlardan çeşitli ziller üretiyorlar. Çok farklı ziller. Çalpara dediğimiz hani o ziller. Ve sisturumlar. Anadolu'da 3 tane sisturum ortaya çıkıyor. Birkaç tane de parçası var. Bunlar Horoztepe, Tokat'tan çıktı, bir mezardan. Bunların da ritüellerde kullanıldığını varsayıyoruz. Bakın görün, şuralarda aslanlar var. Bakın, aslanlar. Aslanlar yukarıda dağ keçilerini kovalıyor. Bir de şurada geyik var. Şimdi bu bir çalgı olmaktan öte, adeta bir sanatsal bir öge gibi. Şimdi o dönemde şunu düşünün arkadaşlar. Şimdi bir metal çıkaracaksınız, eriteceksiniz, alaşımını yapacaksınız. Sanatsal bir norma dönüştüreceksiniz. Bu günler, haftalar, aylar alıyor. Çok ilkel koşullarda yapılıyor ve iyi bir ısı gerekiyor bunları yapabilmek için de. Ve şu saptan tutup sağa sola salladığınızda şuradaki ziller hareket ederek ya da şuradaki ziller ses çıkıyor. Buna biz sisturum diyoruz. Bunların şu sisturum Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Şu arkadaşlar da New York Metropolitan'de bunu kaçırmışlar bunları. Şunun alınması konusunda ben bakan danışmanı iken bir süre uğraştım ama netice alamadık. Bu çok çok güzel bir sisturum. Başka ülkelerde de sisturumlar var. Mısır'da, Mezopotamya'da ama bunlar gibi filan değiller. Çok uyduruk ve çok küçük. Şu kadar bir şey. 2 tel içinde bir zil şöyle sallanıyor filan. Böyle bir sanatsal norm göremezsiniz onlarda. Şimdi size bu sisturumun sesini de dinleteceğim. Bunu dünyada yalnız ben çaldım şunu. Bir daha da yasaklandı. Çünkü inanın 4500 yıllık ziller bunlar çocuklar. Yani 4500 yıl önce yapılmış bunu her çaldığınız zaman ağır darbe alıyor. Yani bir kere çaldım kamerayla kaydettik. Bir daha da yasaklandı. Şimdi onun sesini de dinleyelim. Duyuyor musunuz?
Şunun sesini dinliyorsunuz. Şunun. Evet. Sistrumlar böyle. Bunların da bu özellikle hayvan figürleriyle donatılmış olmasından daha çok av ritüellerinde kullanıldığı yönünde görüş birliği mevcut. Gördüğünüz gibi bunlar için elimizde bir yazılı materyal yok. Kayıt yok, anlatım yok, şu yok, bu yok. Tahmin ediyoruz. Yorumlar yapıyoruz. Sizler de yapabilirsiniz. Şöyle de kullanılmış olabilir diyebilirsiniz. Hayatı anlayarak, yaşama, kültüre, biraz da geleneğe bakarak. Çünkü geleneklerin sürekli dinamik bir şekilde devam ettiğini düşünüyoruz. Evet. Şimdi bir başka idiofon daha. Bütün bunlar şeyler, kendi tınlar çalgılar. Güneş kursu deniyor adına. Daha doğrusu güneş kursu olarak biliniyor. Bazıları bunların adlarının güneş kursu olmadığı, başka şey olduğu olarak da yorumlanıyor, söyleniyor. Şunun gövdesinin evreni ya da güneşi anlattığı yönünde yorumlar var. Bunun altında bir boynuz olduğu varsayılıyor. Bir de şurada bir yuvarlak bir bölge var. Şunun altlarında görüyorsunuz. Şurada. Şurada. Bunların Kurt Bittel ve Werner Bachmann bunların ölünün kerevetinin sopasına takıldığını varsayıyorlar. Ve ölüyle beraber gömülme, yani bunların bir cenaze töreninde kullanıldığını düşünüyorlar. Ve şu üstündeki nesnelerin hareket ederek ses çıkardığını, bir tür zil görevi gördüğünü ve böylelikle çıkan tiz seslerin, ki çok tiz sesleri var. Bunun da sesini kaydettim ama maalesef yanımda yok şu anda. Dinlediğiniz zaman çok tiz, kötü ruhları bunların kovduğunu, o tiz sesle kovulduğunu, dolayısıyla cenazenin iyi ruhlarla gömülmesini sağladığı gibi bir inanışla yola çıkılıyor. Ve hakikaten çok özel, çok farklı, büyük emek verilerek üretilmiş bir tür çalgı olarak değerlendirebiliriz bunları. Hakikaten çok emek verilmiş. Dolayısıyla o cenazenin o insan için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu düşünün. Bunlar onlarla beraber de gömülüyorlar tabii. Şey yapmıyor. Bunların hepsini mezarların içinden çıkarıldı ve yüzlerce var bu idiofonlar. Çok fazlaca Anadolu'da mevcut. Büyük emek verilerek hazırlanmış ve bunların bir diğer özelliği de şu, demin gösterdiklerimle aynı şekilde söyleyebiliriz. Bundan sonra göstereceğimiz, inceleyeceğimiz çalparalar gibi hepsi Anadolu'ya özgü ürünler. Bir başka yerde bunları bulamazsınız, yok. Bundan sonraki çalparalar da öyle. Zaten onlar da dünyanın en eskileri. Bakın, bu çalparalar metal gövdeleri ve metal sapları var. Bunlar çok çeşit. Bunlar fabrikasyon falan değil. Bunlar tek tek el emeğiyle yapılıyor. Hiçbiri birbirine benzemez. Çünkü bunu yapıyorsunuz, sonra bunu yapıyorsunuz. Böyle. Yani şu en yakın biraz benzer. İçlerinde bir kısmının şöyle oyuktur. Bazıları düz gelen de olur. Sapları farklıdır. Geometrik ya da yaprak ya da benzeri şekilde süslenmiştir. Yüzün üstünde çalpara var. Anadolu'da tespit ettiğim. Bütün müzelerde mevcut. Depolarda, müzelerde. Çok zengin bir şeyimiz var. Bakın arkadaşlar, bunlar dünyanın en eski zilleri. Daha eskisi yok. Hala biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en iyi zilleri nerede yapılıyor? Bu topraklarda yapılıyor. Yani böyle bu iş kendiliğinden olmuyor yani. Büyük bir geleneği var, büyük bir geçmişi var, birikimi var. Oradan buralara kadar geliyor. Siz bunu ürettiyseniz o zaman oraya geliyor. Dünyanın en ünlü müzisyenleri biliyorsunuz, cazcılarından tutun klasikçilere kadar Zilcihan'dır, İstanbul'dur, zillerini kullanırlar. Ve hala İstanbul'daki o fabrika çok da güzel zil
yapmaya devam eder. Gerçi o bir aileyi biz kaçırdık, onlar Amerika'ya gitti ama orada üretiyorlar şimdi. Maalesef öyle şeyler de oluyor. Yine bu fotoğraflar da bana aittir, benim arşivimde yer alırlar. Çok özel fotoğraflar. Bir Kanada'dan getirmiştim ben bir fotoğraf sanatçısı. Onlarla bunları tek tek çektik. Bakın bir de, bakın şunlar ortalarında, sapların uçlarında delik var. Görüyor musunuz? Şurada da var. Bunları birbirine bağlamak için. Çünkü biri de bir yerde kopuyorlar birbirlerinden, bir daha diğerini bulmanız zor oluyor. Ya da bileğinize bağlıyorsunuz. Yani çalarken filan tekrar yeniden elde edebilmek için. Çünkü bunların hepsi ritüellerde kullanıldığı için efendim şimdi biraz bekleyin ben şu calparayı arayayım bulayım filan gibi bir şeyiniz olamaz. Anında o ses ve müzik yapılacak. Büyük bir disiplin var. O disipline uymak zorundasınız. Yani o sahne ya da sahne disiplini yok tabii o zaman. Bunların hepsi tapınak düzeninde, bir mistik hayatın içerisinde var olan çalgılar bunlar. Devam. Çünkü bizim elimize geçen şeyler daha çok kült dünyasının hayatı elimize geçti. Halkın neler yaptığı konusunda elimizde bir belge yok. Bunlar sarayın, tapınakların ve benzeri alanların kalıntıları içinden çıktığı için, kült dünyasının ürünleri olduğu için onların neler yaptığı, o konuda neler yapıldığı konusunda fikir elde edebiliyoruz. Efendim yine bu dönemde bir diğer çalgı grubumuzda çıngıraklar. Gördüğünüz gibi renk renk, cins cins çıngıraklar var. Bunların da çoğu çocuk mezarlıklarından çıktı bunlar da. Muhteşem sesleri var. Bunlar bildiğiniz tipik shaker'lar. Ama bu terakota yani pişmiş topraktan bir tür seramik. Bunlar delikli olabiliyor, hayvan şeklinde oluyor, başka yuvarlak oluyor, irili ufaklı, cins cins yüzlerce çeşidi var. Muhteşem bir zenginliğe sahip. Bunlar da Anadolu'ya özgü. Başka yerde bulamazsınız. Bunlar hep eski tunç. 3000-2000 milattan önce 3000-2000 yani 5000 yıllık çalgılar. Bunların dışında bir de yine metal, bronz çıngıraklarımız var. Yine aynı dönemde. Bunlar da yine benzer şekilde ritüellerde kullanıldığını görüyoruz. Tabii eski tunçta yalnız metal ve seramik mi var? Başka bir şey yok mu? Var. Artık lirleri de görüyoruz. Anadolu'da ilk kez bu dönemde telli çalgılar oluşmaya başladı, görmeye başladık. Bir mühür baskısında, bu döneme tarihleniyor bu mühür. Şurada gördüğünüz arkadaşın elinde lir var. Şu lir. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada büyüttüm, daha iyi anlaşılsın diye. Biliyorsunuz lirin ilk görüldüğü yer, dünyada ilk kez Mezopotamya'da görülür. Sümer döneminde. Hemen ondan bir 100 yıl sonra da Anadolu'da eski tunçta lirleri görmeye başlıyor. Pardon, çok özür diliyorum. Bu lir değil, bu arp. Şimdi biraz sonra arpla lir arasındaki farka bakacağız. Arp ne, lir ne? Bu genellikle çok karıştırılan bir konudur. İkisi aynı çalgı değildir, ikisi farklı çalgılardır. Onların da şeyine bakacağız biraz sonra. Daha iyisi var çünkü. Bu dönemde bir de telli çalgılardan tambura tipli yani bağlama ailesinden olduğunu bir çalgımız daha var. Bu da bir vazo parçasında. Şurası gövdesi, şu sapı, bu da müzisyen. Efendim, dolayısıyla eski tunçta o 1000 yıllık süreçteki elimize geçen belgeler ve o dönemde yapılan müzikle ilgili, çalgılarla ilgili birikimimiz bu kadarla sınırlı. Tabii bunların türevleri var, çeşitleri var, farklılık olanları var ama bağlama ailesinden çalgımız var. Bir arp var. Mesela lir gözükmüyor bu dönemde. Elimizde bir belge yok.
Ama bu o dönemde lir kullanılmadı diyemeyiz. Yarın bir belge çıkar. O zaman kullanıldı deriz. Bugün elimize geçen belgelere göre şu anda eski tunçta lir gözükmüyor. Çalparalar var, derili vurmalılar var, işte keramik çıngıraklar var, metal çıngıraklar var. Böyle bir çalgı ailesiyle bu dönem bu 1000 yıllık süreçte müzik yapılmışlar. Eski tunçla ilgili sorumuz var mı arkadaşlar? Hocam güneş kursu çok ilgimi çekti. Evet. Acaba bu aletleri yaparken esinlendikleri bir şey var mı? İnsan böyle bir şeyin tasarımını nasıl düşünüyor? Yani bununla ilgili şimdi bakın bütün bu çalgıların nasıl kullanıldığı, yapımı, müzik nasıl yapılıyorduyla filan ilgili hiçbir bilgimiz yok. Hiç, sıfır. Çünkü zaten bu dönemde yazı da yok. Şimdi bundan sonraki dönem Orta ve Geç Tunç. Orta dediğimiz zaman zaten Hitit çağı başlayacak. Hitit çağı ile beraber Hitit yazı giriyor işin içine. Daha iyi anlıyoruz o zaman. Çünkü yazı on binlerce tablet var. O 10 binlerce tablet bize çok şey anlatıyor. O zaman daha çok fikrimiz var ama bunların nasıl yapıldığını, inanın, adamın nasıl bir hayal gücü vardı, neden etkilendi o evreni ya da güneş olarak yorumlanan şeyi nasıl yaptı, inanılmaz büyük bir hayal gücü, müthiş işler bunlar. Yani o demin gördüğümüz o güneş kursunu nasıl bir hayal gücü yapar, hakikaten anlamak çok zor. Ki bundan 4500 yıl önceden söz ediyoruz yani. Neden ismi güneş kursu? Yani o da uydurma aslında. Çoğu buna güneş kursu demiyor. Ama arkadaşlarım güneş kursu olarak bildikleri için, yani toplum genellikle ona öyle dediği için ben de anlaşılsın diye söylüyorum. Bunlar daha isimlendirmeler, çalgı isimlendirmelerinde de büyük sorun var. Mesela Hititlerde de var. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Hitit çalgıları var. Mesela diyor ki balakti, gış balakti ya da urudu. Urudu anlaşılıyor da ya da arkammi, huhubal. Bunların hangisinin neyi karşılık verdiğini de bilemiyoruz. Bunun için özel bir çalışma yapacağım umarım. Bir metot var kafamda ama bir gün hocamla konuşuruz Oğuz hocamla. Böyle bir mesela Hitit dilleri çalgılarının isimlerinin karşılığı ne olmalı diye bir tez konusu olabilir. Ben böyle bir şey yapabilirsek ben yönlendireceğim ne yapabileceğimizi. Hiç olmazsa ortaya bir şey çıkarmış oluruz. Yani bunlar çok önemli hadiseler. Devam edelim. Burayı bitirdiysek şimdi artık Orta Tunç ve Hitit'e geliyoruz. Hititler çok özel insanlar. Yani Hitit dünyası Konya'da da var. Çorum, işte Orta Anadolu'yu komple kaplıyor. Şeye kadar gidiyor, bugünkü Suriye'nin daha güneylerine kadar gidiyor. Filistin'i de geçiyor hatta. İsrail'in oralara kadar giden bir şeyi var. Hinterland içerisinde yerleşmişler. Müthiş bir topluluk. Müthiş bir topluluk. Kendilerine hiçbir zaman Hitit demezler. Kendilerine burası Haddi dünyası der. Hititler müthiş şeyler yapmışlar. Bunları da yazmışlar. Bizle birçok benzerlikleri var. Onların da bağlamaları var. Ve bağlamaların uçlarında püskülleri var. Başka bölgede gözükmüyor bunlar. Kız istiyorlar, yazmışlar. Onlar ne yazmışsa Çorum'da da öyle oluyor şu anda. Kız alırken başlık parası ödüyor. Resmen çifte telli oynuyor. Birazdan göreceğiz. Hepsini bunları göstereceğiz belgeleriyle. Kaldırmış ellerini. Yalnız metinde şu yazar. Bakın dansçı için ellerini kaldırmış, şıklatarak dans ediyor. Yani çifte telli oynuyor. Ama kalça oynamaz diyor. Bakın bu çok önemli. Kalça oynatması Anadolu'da yok. Nerede var biliyor musunuz kalça oynaması? Suriye'de var. Suriye'de bir kabilenin ibadetinde kalçayla
ibadet ediyorlar. Kıvırarak ibadet ediyorlar ve biliyorsunuz dansözlük de o taraftan bir Arap kültürü olarak Anadolu'ya geliyor. Şimdi bize yakıştırıyorlar. Bizimle alakamız yok. Efendim, şimdi Hititler üzerinde epey yürüyeceğiz. Büyük bir birlik. Dünya ilk kez Anadolu'da bir imparatorluk kuruyorlar ve ilk kez imparatorluk seviyesinde bir Anadolu birliği sağlanıyor. Daha önce böyle bir birlik yok. Küçük devletçikler, küçük şehir devletleri filan var ve Hititler böyle bir birlik sağlanıyor. Şimdi devam edelim, girelim. İşte müthiş savaşıyorlar. Şurada görüyoruz. Savaş arabaları şu tekerlekleri dönebildiği için bir aks yarattıkları için ki Mısırlılarınki sabittir. Onun için çok geniş yerde dönebilir. Bu kendi etrafında dönebiliyor. Bu dolayısıyla zamanının leoparları bunlar. Savaşta çok hızlı ve seri hareket ederek Mısırlıları Kadeş'te yenmelerinin ana gerekçesi bu arabalarıydı. Arabaları çok. 3 kişi savaşıyor. Biri sürüyor, biri müdafaa ediyor. Bakın elinde şey var. Öbürü de elindeki mızrakla savaşıyor. Bu da o bir illüstrasyon Kadeş Savaşı ile ilgili. Şunu söyleyebilirim yalnız savaşlarıyla ilgili ve anlayışlarıyla ilgili. Hititler hiçbir zaman emperyal olmamışlar. Gidiyorlar çok yerleri zapt ediyorlar. Birçok yeri alıyorlar. Büyük bir imparatorluk kuruyorlar. Yalnız zapt ettikleri yerlerde oranın yöneticilerini, halkını ya da hiçbir insanı öldürmüyorlar. Savaşta kalıyor. Zapt edildikten sonra asla böyle bir kıyıma girmiyorlar. Onları her konuda özgür bırakıyorlar. Senin tanrın benim tanrım diyor. Senin kralın benim, mutlaka kızını veriyor. Kendine damat ediniyor onu. Ve bir vasal sistem denilen bir vergi sistemiyle kendisine bağlıyor. Ve o krallık artık Hitit krallığının bağlı bir krallık haline getiriyor. Yıkıp yapmıyor. Mesela Mısır öyle yapmaz. Ya da Asur da öyle yapmaz. Yıkıp parçalar ve orada ne var ne yok her şeyi kendine bağlar. Biliyorsunuz daha sonra Osmanlı da böyle bir mentalde yürür. Anadolu insanı yakmayı, yıkmayı, öldürmeyi bilmez, beceremez. Bizde yoktur, katliam yoktur, bizde bir yoktur. İşte bize yakıştırıyorlar ya, hani Ermeni katliamı falan. Bunlar biz yapamayız, bizim doğamızda olmaz. Biz çok insancıl bunları Hititlerde bile görebiliyoruz. Yani bu kadar binlerce yıldır bu kültürleri izlediğimiz zaman görüyoruz ki bizde asla böyle bir katliam yapmak, biz sevgiyle yoğrulmuş bir toplum olarak görün kendinizi. Böyle yani Hitit askerlerinin şeyleri de çok insancıldır. Bir şey daha söyleyeyim. Yine bu minval üzerine. Asur ve çağdaşları çünkü başka kimse yok. Avrupa'da filan oralar barbar, dağda yaşayan insanlar. Yani muhatap değiller onlar. Muhatapları Asurlular ve daha çok Mısır. Ramses var karşılarında. Asur ve Mısır'da ölüm cezaları ağır. Yağlı kazığa oturtturuyorlar. Derilerini yüzüp tuzlayıp çöle bırakıyorlar. Ölüm cezaları bu kadar korkunç. Bir dönem Hitit'te ölüm cezası kaldırıyor. Asla Hitit'te böyle bir ölüm cezası yok. Yani mental olarak nasıl bir yapı içerisinden bu toprağın insanların nasıl olduğunu anlatabilmek için bu örnekleri veriyorum. Devam edelim. Müthiş sanatları var. Mimarlıkta çok iyiler. Bu Hattuşa'dan bir illüstrasyon. Muhteşem seramikleri var. Şu soyutlama inanılır gibi değil. Buradaki denge, bu noktaya varış nasıl bilmiyorum. Yani müthiş. Bu sanat tarihçileri bu çok ileri bir sanat olarak yorumluyor. Heykel, taş işçilikleri muhteşem. Metal işçilikleri harika.
Efendim mühürcülük, gliptik sanatları muhteşem. Sanatta hakikaten çok ileri seviyedeler. Müzisyenler, geldik müzisyenlere. Şimdi bakın şurada bir çalpara çalan bir müzisyenimiz var. Bu bir Boston'da bir riton. Riton dediğimiz kutsal sıvı konulmuş tanrılara sunum yapıyorlar. Bu onun üstündeki bir görüntüden bahsediyoruz. Burada Hitit kralı kutsal sıvıyı Tanrı'ya sunuyor. Müzisyenler de ona eşlik ediyorlar. 2 tane lircimiz var burada. Bunlar arp değil, lir. Hemen kısaca söyleyeyim arp ile lirin farkı. Lirler genellikle daha 4 köşedirler şöyle. Fakat ana organolojik olarak çalgı bilimi açısından farkı tellerin ses kutusuna olan bağlantısında. Bakın teller ses kutusunun üzerine monte edilir. Eşik buradadır. Üsttedir. Ve şuradan akord edilir. Fakat teller bu ses kutusunun üstüne gelir. Arplerde öyle değil. Arpler daha üçgen bir formdadır. Böyle 4 değil, üçgen bir hal alır. Ses, burada arplerde teller ses kutusunun doğrudan içine girer. Dışına değil, doğrudan içine girer. En büyük organolojik farkı da budur. Bir şey daha söyleyeyim. Lirler demir çağında yok olurlar. Niye yok olurlar? Çünkü dönüşürler. Lirlerden, yani bu gördüğümüz bu lirler zaman içerisinde santura, bu ses kutusu büyür. Bütün bu alanı kaplar. Santura, kanuna, hatta gitara dönüşür. Başka çalgılar ürer bu çalgıdan. Arpler öyle değil. Arpler kendini korur, kendini geliştirir ve bugünkü senfoni orkestralarındaki o muhteşem çalgı haline dönüşürler. Bakın bu çalparalar da birbirlerine bağlı iplerle. Evet, ritüellerde çok önemli işlevleri var müzisyenlerin. Müzisyenlerin nasıl eğitildiğini bilmiyoruz. Bu konuda bir metin yok, elimize geçmedi. Ama geleneğe baktığımız zaman usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş olabileceklerini düşünüyoruz. Başka türlü yetişemezler. Bir de şu var, Hititli müzisyenler bu tür kutsal sayılabilecek ritüellerde çok önemli görevleri var. Ve burada hatasız olmak zorundalar. En ufak bir hata bütün bu ritüelin iptal edilmesine ya da yanlış bir şey yapıldığına neden olur. Onun için müzisyenler verilen görevi hatasız zamanında başlayacak, doğru çalacak ve zamanında bitirecek. Hiçbir hata yapılamaz, mümkün değildir. Ölümlere varan cezaları vardır müzisyenlerin. Sizde var mı böyle bir ceza? Çalamazlarsa bunu düşün. Peki. Efendim, yine bir başka Kargamış ortostatında bu geç Hitit, biraz daha ileri bir zaman. Gördüğünüz bakın bağlama ailesinden bir çalgı. Bir de çok güzel giysileri var. İnanılmaz güzel giysiler giyiyorlar çalarlarken. Ben şimdi dikkatimi çekiyor. Ev haliyle sahneye çıkıyorlar. Adamlar hakikaten muhteşem giyiniyorlar. Yani çok güzel giysileri var. Sahne özel bir iştir. Yani emek vermek lazım. İyi, titiz olmak lazım. İyi lezzetler verilirse her haliyle, sunum iyi yapılırsa o size mutlaka doğru bir şekilde geri olarak yansıyacaktır. Ve bakın bağlamanın ucunda püskülü görüyorsunuz. Püskülün bir ucu çalgıda, diğer ucu bileğinde. Bu hareket ettikçe bu da hareket ediyor. İnanılmaz bir görsel şov ortaya çıkıyor. Biz bunu yeniden yaptık. Deneysel arkeoloji çerçevesinde rekonstrükte ettik. Ben bu bağlamayı yeniden yaptım. Ve bu şeyi de yaptık. Bunu çaldı, Ferhat Erdem, belki bilirsiniz, İstanbul'da, İstanbul Konservatuvarı'nda doçenttir. Belki siz bilirsiniz Ferhat Bey'i. Ferhat aynı zamanda çok iyi de bir şelpecidir. O bu bağlamayı çaldı. Biz Avrupa'da bunu
dünyanın birçok yerinde çaldık. Hakikaten çok etkileyici oldu. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bir çifte kalan müzisyenimiz var. Bir ses çıkaran çubuklar, bir tür kastanyet gibi düşünebilirsiniz. Onları çalıyor ve burada başka bir dansçı var. Efendim bu dansçının ne oldu, bu ne yaptığını ben bir türlü çözememiştim zamanında, bundan yıllar önce. İlk elime geçtiği zaman şunlar çok rahatlıkla anlaşılıyor da bu ne yapıyor? Alkış mı tutuyor? Başka bir şey mi yapıyor filan diye. Sonra bir elime bir metin geçti. İşte Hititlerin en büyük farkı burada. Metinde şöyle diyor. Dansçı ayağa kalktı, ellerini kaldırdı ve dönmeye başladı diyor. Bakın arkadaşlar 3500 yıldır bu toprakların insanları dönüyorlar. Dönerek dans ediyorlar. Devam edelim. Yine Geçitit ve Zincirli Samal ortostatı. Bu son milattan önceki son 1000 yılın başları bu dönem. Ve artık Geçitit'te Hititler Çorum bölgesinden, Hitit yöneticileri daha doğrusu, aşağıya Suriye'nin kuzeylerine geliyorlar. İşte orada yerleşiyorlar ve giysilerinde ve kendilerinde aramik bir etki görüyorsunuz. Bakın saçlar filan kıvırcık, sakallar süslenmiş. Bunlar hep aramik etkiler. Şimdi burada iki tane defçi görüyorsunuz. Defçi alan iki müzisyen. Ön tarafta iki tane ne var? Lir. Arp değil. Lir var. Dört köşe gördüğünüz gibi. Lirler bu dönemde bakın Hitit çağında bile ilk dönemleriyle son dönemleri arasında lirlerde büyük bir değişim yaşanıyor. Lirler küçülüyor, daha elde taşınabilir hale geliyor ve ses kutuları düz bir kutuyken U şeklini alıyor arkadaşlar. U şeklini alıyor. Efendim, şimdi bir de burada iki tane bakın farklı lirimiz var. Simetrik ve asimetrik. Burada taşıyıcı kollar gördüğünüz gibi simetrik. Bu da tellerin bağlandığı kol. Burada da ses kutusu. Burada da ses kutusu, tellerin bağlandığı kol ve taşıyıcı kollar. Burada gördüğünüz gibi ilk lirde bu kol kısa, burası uzun. Ve açılı bir hal alıyor. Bunda ise öyle değil, bu paralel. Ve gördüğünüz gibi burada tel sayısı yaklaşık 1 oktavken burada 2 oktava kadar çıkıyor, hatta biraz daha artıyor. Şimdi buradan ne anlamamız lazım? Demek ki ezgiyi, melodiyi bu arkadaş çalıyor. Çünkü farklı sesleri elde edebilecek bir akort yapabiliyor bu şey içerisinde. Bu da hemen hemen tek bir oktavda ve aynı paralelde, aynı uzunlukta tellerden farklı ses elde etmek ya da bir ezgi çıkarmak çok zor. Bunu da akompanye ediyor belli bir tonda. Şu çalana diye yorumluyoruz. Bu arkadaşlar da ritim tutuyorlar ve böylelikle bir orkestral bir yapıyı Hitit'te incelemiş oluyoruz. Her an bana soru sorabilirsiniz. Bak bir daha söylüyorum. Evet buyurun. Hocam bu müzisyenlere verilen ölüm cezalarından bahsettiniz. Evet, evet. Bunlar yazılı kaynaklarda mı? Yazılı kaynaklarda. Gerçekten öyle bir şey var. Tabii var. Ben uydurmuyorum yani. Yazılı kaynaklar o kadar zengin, şey açısından çok var. Tahmini değil yani. Değil. Çok şimdi kurallar var. Ben uzun buralara girmiyorum. Girsek sırf Hitit konuşsak 2 gün konuşmamız lazım. Buyurun üstadım. Bir önceki slaytta hemen bakalım. Bir enstrümanı... Pardon. Şu. Evet. Yeniden oradaki resimden hareketle yaptığınızı söylemiştiniz. Evet şunu. Evet. Oradaki telleri ne kullandınız hocam? Maalesef telleri naylon tel kullandım. Aslında kullanmamız gereken hayvan bağırsağı teldi. Fakat hayvan bağırsağı tel şu anda dünyada bir tek Amerika'da yapılıyor. Avrupa'da da bir iki yerde var ama ben özellikle lirlerin ve arpın tellerini istedim şeyden. Öyle bir fiyat geldi ki bizim bütçemizi falan aştı. Gerçi o şimdi biraz sonra lirlere geldiğimizde konuşacağız. Onu yaparken lir tellerini
Almanya'da özel döktürdük ya. Yani çok 2 metreden fazla tel. Bir de büyük tonaj çektiği için sık da kopuyor. Yani onun performanslarında çok ciddi sıkıntılar çektik ama Amerika'dan bize bir teklif geldi. Biz yapalım hayvan bağırsağından diye. Fakat çok yüksekti fiyatları. Yapabilseydim o zaman doğruya en yakın tonu elde etmiş olacaktık. Maalesef naylon tel oldu. Şimdi müzisyenler tabii yalnızca çalmıyorlar. Çeşitli hareketler yapıyorlar. Bakın oturuyorlar, kalkıyorlar, zıplıyorlar. Çeşitli rolleri de var. Bakın burada dansçılar var. Bu dansçılara da dikkatinizi çekerim. Ayaklarında çarık var. Uçları kalkıktır bakın. Çarıkların ucu eskiden benim çocukluğumda ben bu çarıkları biliyorum. Siz biliyor musunuz? Hiç aranızda çarık gördünüz mü hiç? Görmediniz. O sen görmüşün gibi. Evet, ben gördüm. Evet, yani şimdi dekor olarak şeylerde görürsünüz belki müzelerde filan. Şimdi kimse çarık filan kullanmıyor. Benim çocukluğumda kullanıyordu. Köylü çarık giyerdi. Ben bir de şeyi söyleyeyim hocam. Benim çocukluğumda hayvan bağırsağından deri kullanıyordu bağlamacı. Vardı yani. Ben işte ilkokuldayken filan onlar sonra kalktı tabii naylon çıkınca her şey bitti. Hatta davulların şeyleri natürel deriydi yani. Şey yoktu ki. Yani onu ısıtmak, ton tutturmak filan da o ayrı bir sorun. Ben bir ara caz davulculuğu yapmıştım lisedeyken. Herkesten önce ben giderdim. Davulu fişe takardım. Davul ton tutardı. Ben öyle çalardım. Yoksa çalamazdınız. Kadınlar kına gecelerinde falan ısıtılır. Tabii ısıtılırdı. Tabii. Öyle olurdu. Evet. Bir şey daha. Bu ritüellerde bakın yine dansçılar ve müzisyenler çok farklı kıyafetlere girebiliyorlardı. Lütfen şu kıyafete bakar mısınız? Rio Karnavalı gibi ya. İnanılmaz muhteşem giysiler kullanıyorlar. Çeşitli hayvanları taklit ediyorlar. Bakın çalpara çalanı. Bakın burada daha net gözüküyor ayaklarındaki çarığın ucunun kalkıklığı. Böylelikle çok zengin, muhteşem, görsel bir şov sunuyorlar. Bir de çok fazla adetleri, bayram sayıları çok fazla. Bu kadar bayramı, bu kadar ciddiyetle ömürlerinin neresine, bir de savaşa gidiyorlar bunlar. Yani savaşa gidiyorlar, bugün gidip yarın gelmiyorlar yani. Günlerce, aylarca gidip, günlerce, aylarca geri geliyorlar. Yayan gidiyorlar çünkü. Büyük bölümü, ordunun büyük bölümü 30 bin, 40 bin kişi gidiyor ve geri geliyor. Şimdi bunun yanında bir de bayramları yapıyorlar filan. Yani nasıl bir yaşam bu anlamak çok zor tabii. Efendim, size burası bir Hattuşa şehri olarak görün. Hattuşa'nın surları, efendim, evler. Bu evler kerpiç evler, bildiğiniz kerpiç evler. Çorum'da hala bu evler var. Efendim, aynı yani hiçbir değişiklik yok. O zaman da öyleydi, bu zamanda da öyle. Şimdi burada bir şey oldu ama sık sık gidip geliyor. Müzisyenleri görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Bu Hüseyin Dede küçük vazosunun birinci prizindeki görüntü kullanılarak, daha doğrusu esinlenerek yapılmış. Müzisyenler çalıyor. Şurada boğa var. Boğanın üstünde akrobatlar çıkıp sıçrayıp akrobatik hareketler yapıyorlar ve bir kutlama, bir curcunada büyük bir kutlama var burada, bir tören var. Şurada bir arkadaş, bunun frizde daha net görebiliriz. Bunun ucunda elinde bir sopa var. Sopayla o boğanın sabit olduğunu anladığı an kaldırıyor ve akrobat atlıyor. Böyle bir denge kuruluyor ve müzisyenlere de yön veriyor. Bir tür orkestra şefi gibi de düşünebiliriz bu arkadaşı. Efendim yine o Hititlerin son dönemi, Geç Hitit'teki lirler, bakın U şeklinde olduğu burada çok net belli. Şurada da aynı şekilde.
Yine bu öndeki akompanye ediyor, bu çalıyor. Bir de boruları var. Bu kemikten bir boru. Hayvanın boynuzundan bir boru. Bir de şurada darbuka var. Bunun daha ileride bakalım buna. Çeşitli müzisyen, Hitit müzisyenleri. İnandık vazosu. 3 tane vazomuz var. Bu 3 vazo bize Hitit müziğiyle ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Biri bu. 4 tane frizi var. 1, 2, 3, 4. 4 frizde kutsal evlilik anlatılıyor. Bereket için yapılmış bir kutsal evlilik. Onun çeşitli evreleri ve aşamaları var. Oralara girmeyelim ama burada müthiş bir şey var. Müzik sahneleri var. Müzik böylesine büyük bir gelişkin bir yapıda kullanılıyor. Bu da Hüseyin Dede vazoları. Yine aynı şekilde. Bakın şuradaki beyefendi boğayın tutan, elinde ucunda da ucu kıvırık bir soba var. Onunla bütün o şeyi yönetiyor. Şimdi lirlerle arplere geldik. Lirlerle arplerin nasıl farklı olduğunu anladık değil mi efendim? Bunlar lirler, büyük lir, küçük lir. Bu liri de yaptım. Yeniden rekonstrükte ettim. Gördüğünüz gibi insan boyları 1.70 olarak varsayıyor arkeologlar. Ankara Arkeoloji bize bunların 1.70 boyunda olduğunu varsaydı. Biz de ODTÜ'den bir grup hocayla beraber onundan yola çıkarak bunu ölçümledik. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümünde, sizde var mı çalgı yapım bölümü? Hayır. Yok değil mi daha? Bunu yeniden rekonstrükte ettik. Aynı şekilde şu anda İstanbul'a giderseniz, İstanbul Maçka'daki İTÜ Konservatuvarı'nın kütüphanesine, orada bu çalgılar ve birçok fotoğraf orada sergileniyor. Bunları görebilirsiniz orijinallerini. Efendim, bir Hititli yaşlı bir müzisyen yine. Bu da çizimi. Demek ki bir türü lirimiz var. Bir büyük lir, bir küçük lir. Bir lirimiz daha var. Simetrik, asimetrik. Demek ki 4 farklı, 2 başlık altında farklı lirlerimiz mevcut. Bunları yine toplu halde görebiliyoruz. Bu lirleri simetrik, aslında büyük küçük lirler. Efendim bir de arpimiz var. Maalesef Hitit döneminde arple ilgili bulabildiğim tek belge bu. Bu Alacahöyük Müzesi'nde bir figürin, pişmiş toprak bir figürün üzerinde yer alıyor. Bunu temel alarak da arpı da yaptık. Boyutu 1.70 boyundaki bir adamın kucağına sığacak şekilde. O da orada sergileniyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bunu çalan şeydi, siz belki tanırsınız, Profesör Şehbar Beşiroğlu'ydu, rahmetli oldu. Onu o çalıyordu projede. Efendim şimdi geldik, demin size sözünü ettiğim ve yeniden yaptığımı söylediğim büyük ve küçük lirler. İkisini Çağatay Akyol, bu arkadaşımız, kendisi CSO sanatçısıdır. Dünyanın sayılı arpçilerindendir. Efendim Çağatay aynı zamanda birkaç dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'nü de yaptı. Bence Türkiye'nin en iyisi, dünyanın da sayılı arpçilerinden. Size şimdi büyük ve küçük lirler sesleri nasıldı onları dinleteceğim. İstiyor musunuz? Dinleteyim mi? Bu. Dinleyelim de söyleyeyim. Bu müzikleri de Profesör Ertuğrul Bayraktar, Başkent Müdürü düzenledi bu arpler için.
Şimdi çok küçükleri çalacak. Biraz da onu dinleteyim. Bu sahnede anında kayıt. Evet. Bu daha uzun çünkü böyle keseyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz bu performansı Avrupa'da da yaptık. İnanılmaz bir reaksiyon aldık. Bu mesela Portekiz'de 5 kere bis almıştır bu eser. Yani bu eser bir buçuk saati falan bulan bir eser tabii. İnanın şöyle bir durum oldu. Artık bir daha orkestra çıkıyordu, ben durdurdum, dedim karakolda bitecek bu iş. Bitiriyoruz, bütün insanlar ayağa kalkıyor, hoppa tekrar çıkıyorlar falan. Yok dedim, artık daha çıkmıyoruz. Sonra bir konservatuvardan bir doçent geldi, bir çocuk geldi. Dedi ki, elleri titriyor, bakın gözlerinden yaş. Ne olur şu Hititlerin yanına gidip dokunabilir miyim dedi ya. Götürdüm yanına, o kadar heyecanla onun üzerinde durdu ki, yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar, yani bu toprakların değerlerinin iyi anlatıldığı zaman, inanın çok güzel reaksiyon alıyoruz. Çok güzel. Hatta bir şey daha söyleyeyim hani paralelinde, bu işler bitti, birkaç ay geçti aradan, İtalyan Kültür Merkezi bana bir mektup gönderdi. Mektup aynen şöyle, diyor ki, biz bir grup turist Portekiz'de gezerken Evora'da Hattuşa diye bir eser izledik. O günden beri onu konuşuyoruz. Bunun başka bir performansı var mı? CD'si, kaydı bir şeyi var mı? Nasıl ulaşabiliriz diye. Maalesef yoktu. Kendilerine teşekkür ettim filan. Yani etki bu kadar güçlü. Tabii bu eseri, Hattuşa'nın tamamını YouTube'da benim adımı vererek girip izleyebilirsiniz. YouTube'a koydum, orada var, mevcut. Evet, Hitit'e devam edelim. Bu Hattuşa şeyiydi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu enstrümanları nasıl tasarladınız? Yani ben tasarlamadım. Yani tasarladım derken şöyle, hazırları var. Birebir benzerini replika ettik. Yani rekonstrükte ettik, yeniden tasarladık. Yöre ağaçlarını kullandık. Biliyorsunuz taşıyıcı kollar ve tellerin bağlandığı kol çok sert ve dayanıklı ağaçlardan olmak zorundaydı. Ses kutusu, burada göremiyorsunuz ses kutusunu, daha yumuşak ve sound'u orada oluştuğu için daha akustik özellikleri olan ağaçlar kullandık. Ve çok güzel bir İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 doçent arkadaşla çok iyi bir sonuç ortaya çıktı. Çok talipleri var, onu söyleyeyim. Bu şeyin. Küçükler Çağatay'da duruyor, Ankara'da. Çünkü bunları her yere yapamıyoruz. Bunlar primitif aletler.
İlkel. Yani teknolojik değil. Ses kutusu biraz kuru. Mesela Konya'da olsa şimdi o kalmamıştı. Her birkaç ayda bir, çünkü burası çok kuru bir yer, hemen çatlıyor. Bir ara biz bir ay Ankara'da tuttuk. Ankara'da bile çatladı. Tekrar İstanbul'a götürdük. İstanbul nemli bir ortam. Bir de sık sık bakılıyor. Orada saklayabildik bu çalgıları. Efendim, yine işte Hitit bağlamaları ya da işte tambura tipli çalgıları. Şimdi şurada arkadaşlar küçük bir şey size göstermek istiyorum. Şu çalgıyı görüyor musunuz? Bu çalgı benim kabusum çalgı. Bunu çözemiyorum, yani çözmekte çok zorlanıyorum. Şimdi bu gördüğünüz gibi ortası basık bir çalgı. Neye benziyor? Efendim? Bana göre bu tara benziyor. Yani sonuçta bu bir tar. Hitit tarı diyorum ben buna hatta. Üzerinde de ses delikleri var. Bir de çalgının kolunda da çizgiler var. Gördüğünüz gibi. Sanki hani ses telleri gibi duruyor. Şimdi bunun olması için bu Hititli müzisyenin, ki bu da bir daha yani ilk dönem bu. Alacayük ortaslığı bu çünkü. Sesleri tanımlamış, akor sistemini geliştirmiş, yerlerini de biliyor olması lazım. Yani daha doğrusu sesleri bölmüş olması lazım. Daha henüz Pisagor yok ortada. Pisagor sonra, birazdan bakacağız ona. Yani bu nasıl bir şey diye epey bir düşündük. Yani birkaç yorum yapabiliriz. Bir tanesi, bu çizgiler süstür diye geçebiliriz. Ya da müzisyen bu çizgilerde kendi kafasındaki sesleri üzerinde deneye deneye kolay ulaşabilecek kendi dizisini yaratmış olabilir. O diziyi işaretlemiş olabilir diye. Bir tür Anadolu geleneğinde de var da hani benim düzenim, onun düzeni, kendi düzenini yaratmış olabilir. Ama bu ses gövdesi, bu gövde niye böyle? Organik olduğunu, yani kabak olduğunu düşünüyorum. Bunun hala öyle düşünüyorum. Fakat daha yakından incelediğimizde ön ve arka tarafının tamamen eşit olduğunu gördük. Yani ölçümlediğimizde, birebir ölçümledik biz bunu. Bunu ürettik aynısını. Bunun da orijinali Ferhat Erdem'de, İstanbul İTÜ'de o da. Kabaktan mı yaptınız? Kabak, yok, ahşaptan yaptık. Kabaktan yapmadık. Çünkü öyle bir kabak yok. Yani kabak biliyorsunuz arkası geniş, önü dar. Öyle bir form değil bu. Peki yani bir de bunun şusu da var. Bunun öncesi ya da sonrası da yok. Bu tek başına duruyor. Yani bu çalgı daha önceden şurada bulduk, şurada vardı örneği filan, o da yok. Bir de bundan sonra hiç yok. Bir tane bu var. Dolayısıyla şeyini anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu adam tuttur gece ben bunun gövdesini ortadan şuralarını oyayım mı dedi, yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi böyle yanlış yorumlar yapılınca Çorum valisi de tutmuş, bu dünyanın ilk gitarı demiş. Anlatabiliyor muyum? Efendim bir arkeolog da bunu dünyanın ilk gitarı diye bir makale yazmış. O da ondan esinlenmiş. Dünyanın ilk gitarı festivali diye festival yaptılar yani. Ve ben çok ciddi şekilde itiraz ettim, dedim ki yani arkadaşlar gitar organolojisi diye bir şey var. Gitarın nasıl süreç içerisinde oluştuğunu bilirseniz bunun hiç alakası olmadığını anlarsınız. Dedim ki siz biliyor musunuz? Hemen veriyorum. Yani gittim valilikte gitar organolojisi anlattım. Çorum Müzesi'nde. O zaman ikna oldular da o festival iptal edildi. Hayır, dünyaya güldüreceğiz kendimizi diye. Yalnız bir şey göstereyim. Burada da gördüğünüz gibi püskül mevcut. Aranızda bağlama çalan var mı?
Güzel. Bağlamalarınıza püskül istiyorum arkadaşlar. Lütfen. Bu geleneği, bu Anadolu'nun binlerce yıllık geleneğini bozmayın. Şimdi herkes çok artistik ama o şey çok hoş. O. Ben bütün bağlamacılara söylüyorum, zorla taktırttırıyorum. 80'lerde aslında püskülsüz bağlama yoktu. Yoktu ya, yok. Bu yeni şimdi kaldı. Öyle değil mi Serdar Hocam? Popüler kültür yani. 80'lerde püskülsüz bağlama yoktu. Yoktu değil mi? Yani bu adetlerimizi, geleneklerimizi kaldırmayın. Bunlar sizin kültürünüz ya. Bunları yok etmeyin. Dönüşürsünüz, başka bir şeye dönüşürsünüz. O hoş bir şey değil. Dönüşmeyelim. Göreneklerimizi koruyalım. Elbette ki modernite olacak hayatımız olduğu şey gibi yaşamayacağız yani. Çağa ayak uydururuz ama gelenekler yaşamalı. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, bu ne olduğunu anladınız hemen. Şu davul, bu da zurna. Anadolu'nun ilk davul zurnası gibi gözüküyor değil mi? Tabii bu zurna değil tabii ki. Bu bir boru. Hayvan boynuzundan. Hani Osmanlı'da kullanılır nefir. Bizde nefir olarak geçer. Bir tür alarm gibi de kullanılır ama mehterhanede de nefir kullanılmış. Bu da 3 kişi, bir kişi tutuyor, 2 kişi çalıyor. Yaklaşık 90 santim. Bunu da yaptım. Bu da yeniden rekonstrükte edildi. Şey dar yalnız bunun. Bende gibi. Yok, daha... Yok. Bu çift taraflı davul. Tabii. Bayağı bildiğiniz Ramazan davulu ama kasnağı biraz daha dar bunun. Nefir çok güzel resmedilmiş. Çok Değil mi? Çok ayrıntılarıyla belli. Çok. Bir de giysileri, müzisyenlerin ciddiyetini, yani şeyi görebiliyor musunuz? İşlerini çok seviyorlar bir defa. Bunları iyi inceleyin arkadaşlar, yakından inceleyin. Metinlerden okuyun. Yani o müzisyenlerin neler yaptığını anlayamazsınız. Yani oradan ben müzik çıktı. Bütün bu ilkelliği rağmen çok iyi müzik yaptıklarını. Çünkü inanıyorum çok seviyorlar. İşlerini severek, isteyerek, emek vererek yapıyorlar. Bu çok önemli. Yaptığınız işe saygı ve sevmek. O çok önemli. Evet, şimdi yine dereli vurmalılarımız var. Bu demin gösterdim ama şimdi daha geniş. Bu İzmir Müzesi'nde sergileniyor bu darbuka. Gördüğünüz şu tırnaklara deri geçiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun arkası kapalı, bu kulpun burada ne işi var? Değil mi? Darbuka da bu kulp ne yapıyor burada? Şimdi efendim bu tür ritüellerde ses elde edilen nesneler birçok farklı işe yarayabiliyordu. Bu daha çok tabii ilahi müzikler yapıyorlar, mistik müzikler yapıyorlar. Bunlarla da çalıyor ve bu defa deriyi patlatıyor. Şu üstündeki deriyi patlatıyor. İçine kutsal sıvı ilave ediyor. Onu içerekten yine ritüele devam ediyor. O ikramlarını yapıyor. Aynı kaptan hem müzik yapıyor hem sunum yapıyor. Böylelikle ritüelini tamamlıyorlar. Yani birçok farklı işi de bir arada getiriyorlar. Onun için ama bunun sesi muhteşemdir. Bu benim evde duruyor. Yani sergileyecek bir yer bulamadım biliyor musunuz? Yani inanılır bir şey değil ama maalesef. Sesleri var mı? Efendim? Ses kayıtları var mı? Bunu bileydim getirirdim ama gelecek gibi değil ya. Boyu neredeyse kutu şu boyda filan yani şu masa büyüklüğünde şeyde yüksek benim belime filan şuraya filan geliyor. Yok öyle değil. Bu bayağı şuraya geliyor. Bu. Çapı da şöyle. Bunun ben birebir orijinali var çünkü herhangi bir şeyden esinlenmedik. Ölçüleri belli, net. Yok tumba değil. Bu yatırarak çalınıyor. Çaldık da sahnede bunu çaldık biz. Çok güzel bir tonu var yalnız. Onu söyleyeyim. Efendim ve zil. Günümüz zillerine artık bakın Hitit çalparaları bir önceki döneminden farklı. Metal saplar gitti. Yerine ip ya da deri saplar geldi. Ortaları delik.
konkav bir yapı oluştu. Kenarları düz ve günümüz çalpalarına çok yakın. Vurduğu zaman ve çok daha ince bir malzemeden çok iyi bir tınısı var. Bu ziller de çok önemli. Bunlar da 3400-3300 yıllık ziller. Efendim, artık Hitit çağını bitirdik. Bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii. Hitit epigrafik kaynaklarında Evet. yani bu o dönemki çalınan eserlerin liriktik bir çalışması yapıldı mı yani? Günümüze kadar ulaşabildi mi? Ağıtlar hangi sözleri Bu taşıyor tip diye sorular bana mesela Hattuşa'yı yaptığım zaman şöyle sordular. Hitit müziklerini nereden buldunuz dedi. Dedim ki kayıtları var bende. Öyle mi? Bize de verseniz dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Kayıtları nasıl olur? Epigrafik olarak yazılı Yok, olarak yok. Yani günümüze ulaşmadı. tamamen böyle bir şey yok tabii. Şiirleri var mı hocam? Ha, Ağıtların- şiirsel, hemen söyleyeyim. Bir tane var. Neşaş Başbeş, Neşaş Başbeş. Tiyamu tiya. Anakannu annat tiyamu tiya. Bu bir Hitit askerinin anasına yazdığı bir ağıt gibi bir şey bu. Bu Hititçe söyledim yani. Böyle bir şey var. Bunu biz besteledik. Şeyde kullanıyoruz tabii. Şimdi Hitit müziği deyince ne yapmamız lazım? Çalgıları yaptı. Tamam. Ne çalacağız şimdi? Ya uyduracaksınız. Bu çalgıdan nasıl bir şey çıkar diye. Oturacaksınız böyle hayal edip bir şey uyduracaksınız. Biz uydurmadık. Biz şöyle düşündük. Çünkü çok gelenek yaşıyor. Bakın işte bağlamanın kendisi, sapı, tüyü, şeyi, işte kız istemesi vesairesi, elbiseler, çarık, üç etek. Yani büyük bir benzerlik ve yaşayan şeyler var. O halde müzikler niye yaşamasın? O zaman geleneğine baktık. Eski türkülere gittik, refer ettik ve bu çalgıların üzerine yorumladık. Ben dedi eski Anadolu türküsünü, Çorum'un en eski türküsünü alır bu çalgılarla çalarsa Hitit müziği olur işte dedim. Bizim Hattuşa'daki projemiz bu mantık üzerine çıktı. Efendim Demir Çağı'na geldik. Demir Çağı dediğimiz zaman olay şudur. Demir Çağı Hitit bittikten sonra bir imparatorluk bitiyor. Nasıl bitiyor, niye bitiyor, ne oluyor girmeyeceğim. Girersek çok uzar. Ama o bitiyor. Onun yerine bir sürü devletçikler oluşuyor. Şehir, kent devletleri oluşuyor. Efendim neler var? Frikler var, Likya var, Lidya var. Efendim çeşitli şeyde doğuda Urartu var. Bir sürü onlarca yüzler işte Bergama var. Efendim Efes var. Var. Bir sürü devletçikler oluşuyor. Ve bu şekilde kent devletleri şeklinde yürüyor. Ne zamana kadar? Roma'ya kadar. Roma İmparatorluğu kurulana kadar. Bu dönemde yani bu Demir Çağı süresince, bu küçük devletçikler süresince de müzik tabii inanılmaz şekilde Anadolu topraklarında devam ediyor. Biliyorsunuz bu süreçte bugünlere kadar gelen modal yapılar da var. Doryen, Frigyen, bunlar çok özel makamlar. Bugünlere kadar gelmişiz, öğrenmişsinizdir belki bu makamları bilmiyorum ama şimdi mesela Fire'ye gelelim. Hemen Hitit'in arkasındaki Hitit'in yıkılmasında da bir rolleri de vardır. Firik çağının. Bakın şimdi bu bir Kibele heykeli. Kibele'nin sağında ve solunda bu bir tanrıça sonuçta. Tanrıçanın bakın sağında ve solunda kim var? 2 tane müzisyen. Şimdi müzisyenin ve müziğin değerini koymak açısından bu çok önemli. Bir tanrıçanın yanına yanaşmak öyle kolay iş değil. Bakın yanında ne kadar büyük müzisyenin değeri ne kadar önemli ki 2 tane müzisyen yer alıyor. Bunun biri çifte kaval çalıyor bu beyefendi. Bu da lir çalıyor. Lir çalan müzisyen. Fakat ilginç, lir çalan, çifte kaval çalan. Bakın ağzı bağlı. Görebiliyor musunuz orada? Ağzı bağlı. Niye ağzı bağlanır yani? Şimdi adam çalarken çalıyor ama bant atmış şöyle. Bant da burada duruyor. Niye? Bu heykeli Ankara Arkeoloji Müzesi'nde görebilirsiniz.
Çok özel bir yerdedir. Rahat rahat inceleyebilirsiniz. Çok da güzel bir heykeldir ayrıca. Yani o kadar çok buna da kafa yormuştum bir dönem. Şimdi biliyorsunuz ritüeller çok uzun sürdüğü için müzisyenler de çok uzun performans yapıyorlar. Şimdi ben yoruldum, yarım saat çalıp çok oldu falan, ben biraz istirahat edeyim. Yok o zaman. O iş bitene kadar çalacaksınız, yani çareniz yok. Bir ihtimal ağzından bu düşmesin diye tutturmak için bağlamış olabilir. O ritüelin şeyine dayanabilmek için, performansına. Ya da zurna çalan var mı aranızda bilmiyorum ama burayı bağlayarak yanağına baskı yapıp yeni bir ton, bir şey yaratmak için, baskı altına almak için bağlamış olabilir. Veya Tanrıçanın yanında o köle rolü gördüğü için belki de hiç konuşmayacak ve sadece müzik yapacak. Belki de görevi budur. Yani ama yani şimdi köle gibi düşünmeyelim. Müzisyenleri köle yapma sen de canım. Yani müzisyenler köle değil, onu söyleyeyim. Köle diye bir şey var ama zaten ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, bizim arkeoloji tarihimizi Avrupalılar yazdığı için köle diyor. Hitit kölesi filan, köleyle filan. Ben köle olduğunu kabul etmiyorum onların. Anadolu'da azaplık vardır, yanaşma vardır. Bu tür bir adet, bu tür bir gelenek vardır. Siz hiç hayatınızda Anadolu'da bir köle birisini duydunuz mu? Bizde yoktur ki, yani bu topraklarda olsa bilirdik. Avrupa'da var ama. Onun için kölelik diye bir, azaplık diye bir şey var ama bu müzisyenler hiç öyle bir şey değil. Çok değerli. Hele bir tanrıçanın yanında olması çok daha değerli. Yani bunun da bağlaması lazımdı o zaman. Değil mi? Şu lir çalanın da bağlaması lazım konuşma demek için. Konuşmuyorlar zaten, hep müzik, orada bir sorunları yok. Hata yapmayacak, en önemlisi o. Tam zamanında başlayacak, zamanında bitirecek. Doğru çalacak. Si notası yerine başka bir şey basmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle. Bunlar da yine çifte kaval çalan müzisyenler. Efendim, burada bir metal figürüm var. Burada bir tür marakas çalıyor. Burada bir yine kapta çifte kaval çalan müzisyen. Pan flüt. Pan'ın, bu kendisi pan, bu da flütü. Efendim, burada bir tür bongo çalıyor. Değil mi? Öyle bir şey. Efendim, çanlar, çıngıraklar, yine lir çalan. Şu Anadolu'da Roma çağının en önemli esprisi, en önemli heykeli, muhteşem bir heykel. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Giderseniz mutlaka görün. Envanter numarası 2000'dir. Envanter numarasına kadar aklımda. Muhteşem bir şeydir. Aksiyon sanki lir çalıyormuş gibi yapılmış. Yani adam orada lir çalan Apollon. Bu da Tanrı, yani ilahlar sınıfında yer alıyor. Şurada da dönemin çalgıları, lira, barbitos, gitara, lira, işte pandura diyorlar, panduris diye geçmiş. Böyle çok çeşitli lir ailesinden çalgılar burada yer alıyor. Efendim, bu da çok ilginç. Bakın, bu rastladığım belki de birebir ilk orkestra gibi gözüküyor. Bunların her biri birer pişmiş toprak, terakota heykelcikler. Yaklaşık şu boydalar bunların her biri. Bunların hepsi tek mezardan, Çanakkale'de bir mezardan çıktı. Assos dönemi, Assos müzisyenleri olarak geçiyor ve Çanakkale Müzesi'nde sergileniyorlar. Yorum şöyle, arkeologlarla yaptığımız tartışmalarda, bunlardan biri, şu dördünden biri ölüyor. Arkadaşlarıyla beraber yanına, aynı mezara gömüyorlar. Çünkü dördü tek mezardan çıktı. Bir de bu vardı, bunun aynı şeye çok benzer, aynı mezardan çıkmıyor, bu başka bir yerden çıkmış. Ben buraya yakıştırdım, onu da yanına, önlerine koydum. Bu benim şeyim. Ama şey olarak çok hoş bir orkestral yapı. Bunun kavalı kırık. Bunu biz fotomontajla bir şey koyduk oraya.
Efendim Roma dönemi, Roma müzikleri, bunlar Anadolu Roması değil de Avrupa Roması. Tabii onlar buraya geliyor, komple gelmiyorlar. Yani yöneticiler geliyor. Fakat daha sonra yine bu dönemin lircileri, tabii Roma büyük bir imparatorluk. En büyük çatlağı Anadolu'da yaşıyor. Çünkü Roma'nın doğu yakasıyla batı yakası o kadar farklı anlayış içindeydi ki anlaşmaları çok zordu. Ve sonuçta bunlar ikiye ayrıldılar. Milattan önce 395'te. Şuradan bu doğu yakası. Burada en büyük form buranın kültürel donanımı. Bu kültürel donanımla bu kültürel donanım uyuşamadı. Ve birbirleriyle ayrıldılar. Doğu ve biliyorsunuz Haçlı seferlerinin ilklerinde Venedikliler gelip İstanbul'u talan ediyorlar. Yıkıyorlar, yakıyorlar. Büyük bir aralarında da büyük savaşlar da yaşıyorlar vesaire. Bu bölümlere girmeyeceğim. Çok uzun bir konu. Efendim ve Pisagor. Biliyorsunuz Pisagor da Anadolu çocuğu. Sonuçta bir adada, hemen Anadolu'nun dibinde bir adada yaşayan bir beyefendi. Matematiksel bir mantığı var. Müziği de matematiksel bir mantık üzerinde çözümlüyor, analiz ediyor ve tek bir telde sesleri bölüyor. Önce 6-7'ye bölüyor ve bir çan skalası elde ediyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bu daha sonra bir ses daha ilave edince bir oktav ortaya çıkıyor. Efendim burada da onunla ilgili kısa bir not yazmıştım. İşte telin uzayıp, bunu da aslında esinlenmesi bir demircinin yanından geçerken farklı demir şeylerinden, uzunluklarından farklı seslerin çıktığını fark edince onu analiz ederek buluyor Pisagor'un çalışması. Onu da bu bir Anadolu çocuğu olarak. Çünkü bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bütün bu anlattıklarım dünya müzik tarihinde yer almaz. Yer alır, kısmen yer alır. Onu da Yunan'a bağlarlar. Yani dünyada Anadolu müzik kültürü diye bir kavram yoktur. Biz burada kendi kendimize şey yapıyoruz, anlatıyoruz. Bütün bu var olan şeyi Yunan'a bağlarlar. Bu beyefendiyi o bağladıkları gibi. Değerlerimize ve her şeyimize sizler sahip çıkacaksınız. Çok önemli. Demin birkaç arkadaşımı anlattım. Roma'da bir söyleşi yapmıştım böyle bir epey büyük bir hacme. Sonrasında bir profesör geldi. Ben dedi müzikoloji profesörüyüm. Demin Türk müziği diye bir şey anlattım. Bu anlattığın Arap'ın bir türü mü dedi bana. Ben de dedim ki sen müzikoloji profesörüsün değil mi dedim. Evet dedi. Senin ciddi bir eğitim problemin var dedim. O da bana çok üzüldü tabii. Bu ağır bir hakarettir. O da dedi ki yani bir yerde bir şey var da ben mi atladım dedi yani. Çocuklar hiçbir yerde bir şey yok. Yazan yok. Çizen yok. Bu proje yok. Kitap yok. Yayın yok. Onu da söyledim biraz önce arkadaşlarıma. 280 cilt UNESCO''nun Dünya Müzik Ansiklopedisi var. Afrika kabilelerinin bile fasılları var. Bu muhteşem zenginliğiyle ilgili hiçbir şey yok. Türk müziği diye bir fasıl yok. Yok arkadaşlar. Sizler yazmalısınız. Bunları yapmalısınız. Sizler umutsunuz. Bu ülkeye sahip çıkmak lazım. Yoksa başka bir şey olursunuz. Yani tarihiniz yoksa, geçmişiniz yoksa kabile olursunuz yani. Başka sizle oynarlar, çocukla oynar gibi oynarlar. Yani bu tarihe sahip çıkmak, geçmişe sahip çıkmak çok önemli, çok değerli. Devam ediyorum. Hocam özür dilerim. Estağfurullah. Tebrik edebilir miyim? Tabii. Bugün sabah birinci sınıftaki arkadaşlarımızla bugün giriş yapmıştık ve orada yine Pisagor'u
ve tek tel üzerinde monokord üzerindeki yapmış olduğu tel bölünmeleriyle ilgili biraz konuşmuştuk. Ne güzel orada siz ikinci mesela maddede Pisagor o alet yardımıyla 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3, 9 bölü 8 diye yazmışsınız. Evet. Söyleyeceksiniz arkadaşlarıma bir hatırlatma yapabilir miyim? Tabii büyük. Yani Buyurun. sevgili arkadaşlar 3 bölü 2 tam beşli, 4 bölü 3 tam dörtlü, yani la mi tam beşlidir. 4 bölü 3 re sol tam dörtlüdür. 9 bölü 8 Türk müziğinde kullanılan tanini aralıktır. Do re taninidir örneğin. Evet. Fa sol sol la la si 9 bölü 8. Bunun yanında çok önemli bir şey daha aslında yapmış. O da 256 bölü 243'lük bakiye aralığı. Diyezsiz limma adını vermiş. Hocam daha iyi bilir. Estağfurullah. Yani tam dörtlüden tanininin 2 katı çıkarıldığı zaman geriye kalan, arta kalan anlamına gelen bakiye aralığı. Biz bugün hala bunu kullanıyoruz. Bugün mi, fa ve si, do aralığı olarak kullandığımız aralık 256 bölü 243'tür. Ve bunu Pisagor bulmuştur. Farabi 10. yüzyılda bunu Arapçaya geriye kalan, arta kalan anlamında bakiye olarak Çok doğru. tercüme etmiştir ve günümüzde biz hala bugün bakiye diyoruz. Çok doğru. Bir şey daha ben ilave edeyim hocama ilaveten. Daha sonra biliyorsunuz nota yazımı 6. yüzyılın sonlarına denk gelir. 7. yüzyılda başlar. Neyle başlar? Gregor'la. Gregor papadır. Roma'da bir papadır. Der ki o sırada biliyorsunuz milattan sonra Katolik papazları yaklaşık 250 yıldan fazla, 300 yıla yakın müziği yasaklarlar. Müzik bir önceki dönemin, pagan döneminin şeyidir, anlatımıdır. Müzik yasaktır der ve müziği yasaklarlar. Hiçbir yerde müzik söylenmez. Daha sonra bunun müzik yasaklayacak bir şey yok. Böyle uhrevi durumu da bozacak bir hali de yok deyip serbest bırakırlar. Fakat bu kez de kiliselerde her yerde sokaktaki ne varsa söylenmeye başlar. Bu da ciddiyeti ve uhreviyatı bozacağını varsayan Papa Gregor der ki seçki yapın. Kiliselerde çalınacak bir şey yapın. 60-70 tane şarkı seçilir ki buna müzik tarihçileri sizler de bilirsiniz. Gregorian şarkılar derler, Gregor şarkıları derler. Ve bunlar söylenmeye başlanır. Ve Gregor bir şey daha yapar. Der ki 7. yüzyılda bu müzikler kulaktan kulağa gidiyor. Sonra değişiyor. Bunları lütfen yazın derler. Yazılı hale getirelim. Ve notasyon yazılı hale başlar ve bunu temel alırlar. Efendim, 2 tane çok ünlü bir müzikolog yazmaya başlar. İlk neoma işaretleri, nota işaretleri. Neomalar tek çizgi porte üzerinde yazılmaya başlar. Sonra 2'ye çıkar, 3'e çıkar. İşte 16. yüzyılda 4 filan derken en sonunda tonal yapıyı Bach barok dönemde zirveye taşır. Ben onu çan eğrisi olarak görüyorum. Bach tepededir. Sonra giderek tondan kaçış başlar. Atonal yapıya kadar gider. Böyle bir çan eğrisi de yaşanır. Ama işin temelinde bu beyefendinin yaptığı bu çalışma son derece önemli. Efendim lirler bu dönemde kullanılıyor. Panduralar, buna lira da deniyor. İşte metal borular, aerofon, aolos, efendim yine panflüt dönemin çalgılar arasında. Çanlar, çıngıraklar bu dönemin daha formları biraz daha değişiyor. Efendim bu da altın, som altın çıngırak. Bu Karun hazinelerinde Uşak'ta, Uşak Müzesi'nde. Bundan 6 çift var. İrili ufaklı, küçükleri var, daha orta, daha büyükleri var. Ben bunları çaldım. Size altın çıngırak shaker'lardan nasıl ses çıkıyor ona da bakalım. Çok güzel ama bunun tonu tabii bu çıngıraklar
şu deliklere birer sopa takılıyor. Sopaların ucunda da bunlar var. Böyle bir şey çalınıyor. Tabii burada ton itibariyle oldukça tiz dinlediniz. Daha pes ve daha derinlikli bir çaldığımda çok iyiydi ama kameranın mikrofonundan çektiğimiz için ses yeterli güzellikte ve iyilikte ve buna yakışır bir ses değil bu. Daha yaklaşık bir fikir aldınız. Şimdi yani altından da ses ne kadar güzel çıkıyormuş. Ben böylelikle öğrenmiş oldum. Efendim yine Roma'da derili vurmalılar. Çeşitli, işte biliyorsunuz derili vurmalar çok çeşitli olabiliyor. Elimize geçen, yani tespit edebildiklerimiz. Eğer vaktimiz varsa, ne kadar var? Bir 2-3 dakikada size şey dinleteyim mi? Antik Roma müziği ama Antik Roma, Anadolu'nun Antik Roma'sı değil bu, Batı'nın Antik Roma'sı. Bu Walter Maioli diye bir beyefendi, burada da kendisi profesördür, Roma'da yaşar ve Antik Roma üzerine çok ciddi çalışmaları var. İnternetten izleyebilirsiniz kendisini. Bu kendi grubu. Ben onu Roma'nın antik bölümünde bir yerde Antik Roma müziği gittim, dinledim. Kendisiyle sohbet ettik, epey tartıştık bazı noktaları. Çok ilginç bir adam, çok ilginç çalışmaları var. Fikir vermesi açısından, yani Anadolu'yla ilgili değil ama Batı'daki o arkeolojik çağların müziği açısından size bir fikir verir belki diye size onun çalışmalarından da kısaca bir dinleti yapayım isterseniz. O vardı ya, ip, o işte o. Evet. Yani gördüğünüz gibi ya ne kadar güzel müzikmiş, evde gideyim ben bunu biraz dinleyeyim diyeceğiniz müzikler değil bunlar. Bunlar akademik olarak fikir alınabilecek. Yani o dönemin sound'u nasıl bir şeymiş, vurmalılar nasıl, o nasıl filan falan diye. Yoksa müzikal olarak bir şeyleri yok. Şu anda bizim beynimizde oluşmuş müzikal normlarla bir alakaları yok. Evet. Şimdi devam edelim ve sona geldik. Gördüğünüz gibi bugün günümüzdeki müzik bu binlerce yıllık süreçte oluşup gelişerek bugünlere geliyor ve bugün kendi normlarımızı buluyoruz ama bugün yaşadığımız çok dramatik şeyler var tabii. Büyük benzeşmeler, asimilasyonlar var. Popüler müzik artık maalesef bütün dünyayı sarmış durumda. Hatta öyle ki bazı ülkelerde geleneksel değerler neredeyse yok olmuş. Müzik diye Amerikan bilmem nesini anlıyorlar. Yani dolayısıyla bu kendi sazlarınıza, kendi müziğinize sahip oluyor olmanızdan, böyle bir konservatuara sahip olmanızdan gurur duyun, mutlu olun. Geleneklerimize, müziğimize sahip çıkacağınız düşüncesiyle
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Müzik